Evrime inanıyor musun Sarp? Evrime inanıyorum, evet. Maymunlar falan, onlara yani çok DNA'larımızda benzerlikler olması falan. Şimdi şempanze ile insanı bu kadar yakınlaştırmalarına bir sebep de şöyle buluyorlar. Bir yerden geldik, bir hücreden geldik. Yani inancım bu yönde. Şimdi onlar ilk hücre organellerinin milyonlarca yıl içinde yavaş ve kademeli şekilde oluştuğunu söylüyorlar. Tamam, kanıtlanmış şeyler olabilir ama bilimle din çok farklı yerlerde, yani çakıştığı yerlerde oluyor illaki. İslam bilimle mi çelişiyor? Hayır, asla. Hatta kainat kitabını, yani Allah'ın yasalarını, yani tabiatı, yani bilimi okuyarak Allah'ı çok daha iyi tanıyabilirsin. Kuyruk sokumumuz var değil mi abi? Bu bizim atalarımızın kuyruğunun olduğunun bir kanıtı abi. Şimdi tam burada aslında bu kuyruk sokumu kemiğini böyle söylenmesinde başka bir sebebi hikmet daha vardır. Ben inanmıyorum abi. Ben gerçekten tesadüfün olduğunu inanıyorum. Gelin birlikte bir de tesadüf ne demek? Tesadüfü inceleyelim, olur mu? Ona yeterli bakımı yapmadığın zaman o cami de elbet her yapı gibi yıkılmaya mahkumdur abi. Şu an bana Allah'ı ispatlıyorsun. Müslüman mıydın? Değilim abi. Yani şu an ateistsin anladığım kadarıyla. Evet abi, ateistim. Evrime inanıyor musun? İnanıyorum abi. Peki dayanak noktaların nelerdir? Kuyruk sokumumuz var değil mi abi? Evet. Bu bizim atalarımızın kuyruğunun olduğunun bir kanıtı abi. Ki bu fosillerin de bunun öyle olduğunu gösteriyor. Yani şu an bizim kuyruk sokumumuz işe yaramıyor diyorsun. Aynen, şu anda bir işlevi kalmadı ama önceden bir kuyruğumuzu kontrol etmemize yarıyordu. Anladım. Peki bu kadar canlının kendi kendine, kendi hücrelerini oluşturabilmesi ya da daha farklı hallere gelebilmesi sana mantıklı geliyor mu? Şöyle söyleyeyim, tesadüfe mi inanıyorsun? Aynen abi, tesadüfe inanıyorum. Yani diyorsun ki bu cansız maddeler tesadüfen bir araya geldi. Kendi kendilerine evrimleşe maymun sonrasında insana geldi diyorsun. Ya maymun değil, kuyruksuz primat da. Yani abi bu onların isteğiyle olan bir şey değil. Bu onlar tercih etmedi bunu. Yani onlar öyle geliştiler. Kendi tercihleri dışında. Peki kim geliştirdi? Doğa abi. Evrime inanıyor musun Sarp? Evrime inanıyorum, evet. Peki buna delillerin nelerdir? Buna delillerim yani mesela maymunlar falan, onlara yani çok DNA'larımızda benzerlikler olması falan. Anladım. Başka delillerin nelerdir? Evrimler yani mesela şu an bile şuradaki aziz dişlerimiz zamanla evrimleşiyoruz yani. Mesela evrim, adaptasyon falan, bunlar atıyorum kutup ayılarının, atıyorum normal ayıların kutuplarda derilerinin işte soğuğa daha dayanıklı olması falan, bunların hepsi adaptasyon falan, bunlar, onlara inanıyorum. Mesela zürafalar falan önceden yapraklardan ot yemek için, işte boyunları önceden o kadar uzun değildi. Yapraklardan ot yemeye falan çalışarak zamanla boyunları uzadı, işte bu da bir evrim süreci aslında. Müslüman mıydık? Müslümanım, evet. Peki evrim teorisi hakkında ne düşünüyorsun? Evrime inanıyorum. Çünkü bir varoluş amacımız var, tamam. Yani bir şey için var olduk ama nasıl var olduk? Bir yerden geldik, bir hücreden geldik. Yani inancım bu yönde. Adem ve Havva kıssasına girmiyorum çünkü oraya inanmıyorum ben. Yani şimdi diyeceksin ki nasıl Müslümanım? Ben bu şekilde Müslümanım. Anladım. Başka dayanak noktaların neler mesela? Dayanak noktam yok. Ben zamanında çok araştırdım. Hatta şöyle söyleyeyim, buraya gelmeden önce yine Mehmet Hoca'nın videolarını da izledim ben. Ben felsefe üzerine de, evrim üzerine de birçok araştırma yaptığım zaman kendimi bir tık kötü hissettim ve dinden uzaklaştığımı fark ettim. Ben de o yüzden araştırmayı bıraktım. Yani çünkü kötü yola gireceğimi yaptım kendi içimde. O yüzden araştırmıyorum yani. O yüzden uzun zamandır yok bu konu hakkında. Sen kötü yola girmeyeyim diye araştırmayı bırak. Evet. Kötü yoldan kastım, dinden çıkmak istemiyorum. Dinden çıkmak isteyen bir vatandaş değilim çünkü. Evrime inanıyor musun? Yani olabilir. Pek böyle bilgi sahibi değilim bu konu hakkında ama Peki dayanak noktaların nelerdi? Neden olabilir dedin? aslında araştırmak gerekiyor. Yani tamam, kanıtlanmış şeyler olabilir ama bilimle din çok farklı yerlerde, yani çakıştığı yerlerde Peki sana oluyor şunu illaki. sorayım. İlk canlı diye bir şeyden bahsediyorlar. Evet. Bir canlının kendi kendine bir hayat sıfatı kazanması, yani hayatlanması mümkün mü sence? Ya tabii ki bu mümkün olan bir şey değil. Yani bu kadar, bu düzen, her şey dört dörtlük olamaz ama her şeyin de bir açıklaması vardır illaki ya. Ama sende yok şu anda. Şu anda bende yok, evet. Evrimin olduğuna inanıyor musun? Yani aradayım. Aradan olman için sebepler neler? Ne bileyim vallahi, yani hani maymundan insana dönme, onlara bakıyorum yani. Hani o da var gibi görünüyor ama başka şeylere bakınca yok gibi görünüyor. İşte arada kalıyorsun yani. Sarp, bunu yayınlayabilir miyiz? Evet, yayınlayabilirsiniz. Bunu yayınlayabilir miyiz? Elbette abi. Bunu yayınlayabilir miyiz? Tabii. Bunu yayınlayabilir miyiz? Tabii. Yayınlamasını ister misin?
Ben isterim. Evrim varmış diyorlar. Bir de diyor ki böyle kendine göre 3-5 tane Müslüman bulmuş. Diyor onlara sordum diyor, bir cevabı da yok diyor bunun. Karşılığı da yok diyor. Hah diyor o 3-5 tanesi diyor cevap veremediyse o zaman konuşulan doğru diyor. Araştırması bu yani. Mahallede kendine göre 3-5 tane Müslüman bulmuş. Onlar da cevap verememiş. Bu yüzden de bunu delil saymış. O yüzden bugün evrimle ilgili ve evrimin karşıtı terbiye delili diye bir mesele var. O meseleyi bir birlikte işleyelim. Bu 33 pencere denilen, Risale-i Nur'da 33. sözde geçen konu gerçekten akıllara zarar. Yani bir insan bir parça hayat belirtisi veriyorsa o 33 pencereyi böyle anlayarak okuduktan sonra zerre misal şüphe duyması mümkün değil. Bugün de 3. pencerede terbiye delili diye bir şey tevafuk etti. Yani Allah Azze ve Celle bir şeyi en küçük halden alır, bir tohum gibi düşün. Onu kendisi terbiye ede ede kemaline ulaştırır. Yani onu bir şeftali ağacı yapar demek. Aslına bakarsanız taban tabana bunun zıttı bir olay daha var. O da evrim. O yüzden buyurun önce evrimi tanıyarak başlayalım. Evrim nedir diyebiliriz. Evrim yaratılış bir hücreden başlamıştır. Ondan sonra da bütün türler birbirinden gelmiştir demek bir manayla. Yani aslında bütün türlerin atası nedir? Ortaktır demek. Buraya baktığınızda varoluşu Allah dışında bir şeyle açıklama çabasıdır bu. Şimdi evrim türlerin birbirinden geldiğini söylemektedir. Bunu da yaratıcının yokluğuna delil saymaktadır. Biz diyelim ki velev ki böyle oldu. Yani bu yine de Allah'ın yokluğuna delil midir? Allah dilerse bir şeyden her şeyi yaratır, bir türden hepsini yaratır. Dilerse tür yaratır. Yani burada yine baktığınızda aslında böyle biraz kuş bakışı baktığınızda Allah'ın yokluğuna delil denecek bir şey de söz konusu değildir. Şimdi benim bu konuyu bugün ele alma sebebim evrim deizme hizmet eden ortak bir dil kullanılıyor yani evrim için. Öyle olduğunda da baktığınızda evrim aslında araştırma yapıp bilime hizmet etmesi lazımken şu an görünürde biraz ateizme hizmet ediyor. Ve özellikle bilim camiasında evrime muarız olursanız siz yobazlıkla suçlanabilirsiniz. Halbuki yobazlık ne demek? Daha teoriye çıkamamış, hipotezde kalmış, varsayımsal bir şey. Hayır bunu ellemeyin, bu tek doğrudur demek. Asıl bağnazlık ve yobazlık bu olsa gerek değil mi? Burada da enteresan bir olay var. Şimdi İnsan ya Allah'ı kabul edecek ya da yeni bir kaçış noktası aramak isteyecek. Çünkü hükümler var, yasaklar var, emirler var. İnsan da bunlara maruz kalmak istemediğinde ne oluyor? Bir kaçış rampası geliştirmek istiyor. Evet, ben evrimi biraz böyle görüyorum. Şimdi bu konulara girmeden önce şunu da ufak anlatayım. İslam bilimle mi çelişiyor? Hayır, asla. Hatta kainat kitabını, yani Allah'ın yasalarını, yani tabiatı, yani bilimi okuyarak Allah'ı çok daha iyi tanıyabilirsiniz. O yüzden herkesin İlahiyat fakültesini okumasına da gerek yok. Bir fen bilgisi öğretmeni Allah'ı muazzam tanıyabilir, bir matematik öğretmeni tanıyabilir, bir doktor arkadaşımız burada çok var, bir hemşire arkadaşımız burada çok var, öyle değil mi? Bir mühendis arkadaşımız bak yine burada çok var. Yani bunların her birisi bulundukları ilmin lisanını okusa, dinlese Rabbini inanılmaz bir şekilde tanır. Niye? Çünkü Allah'ın farklı esmalarından ortaya çıkan bir Kur'an kitabıyla başka esmalarından ortaya çıkan kainat kitabı çelişir mi? Yani siz bir yazar okusanız iki kitabın birbiriyle çelişmesi mümkün mü? Mümkün değil yani. O yüzden İslam bilimle tabii ki de çelişmez. Hatta bilim çok güzel onun bir kitabıdır değil mi? Neyle çelişiyor o zaman? Bilim felsefesi. O yüzden biz evrime bugün bilim değil de bilim felsefesi nazarıyla bakarsak biraz daha sağlıklı olabilir. Evrimin temel olayını konuştuk. Türler birbirinden gelir der ve bu yaratılış sürecini tesadüflere bağlı götürür. Biz de birazdan hayır tesadüf diye bir saçmalık yoktur. Yaratılışın her aşamasını saç kılına kadar, kaşın uzamayıp saçın uzamasına kadar yaratılışın bütün aşamalarını bizzat Allah kendi terbiye eder diyeceğiz biz de. Ondan sonra da ortaya sunacağız. Bakalım hangisi bize daha yakın gelecek. İndirgenemez komplekslik. Şimdi madde biliyorsunuz ezeli kabul ediliyor yine o camiada. Ama ben hem maddenin ezeliyeti hem de termodinamiğin yasalarını, yani maddenin deforme olmasını aynı anda nasıl düşünülebiliyor ben onu tam anlayamıyorum yani. Çünkü sonradan olan bir şey bozulmaya mahkum. Biz bunu biliyoruz değil mi? Yani ancak kadim bir şey bozulamaz, sonradan olamaz. O yüzden şu madde aleminde her şey bozuluyorsa her şey mecbur sonradan olmak zorundadır. O zaman bu alemin dışında yemez, içmez, zaman geçmez bir şeyin yaratılışın başlangıcını tetiklemesi icap etmektedir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi evrimde de bu konu şöyle incelenmiş. Acaba ilk ne oluştu denmiş evrimde. Daha sonra şu söylenmiş. İlk amino asit oluştu. Daha sonra amino asitlerden protein oluştu. Proteinlerden hücre oluştu. Hücrelerden de ne oldu? Canlılar. Ama ortak atadan gelen canlılar oluştu. DNA keşfedildikten sonra demişler ki proteinin oluşması için DNA'ya ihtiyaç var demişler. O zaman ondan sonra demişler ki o zaman ilk
DNA oluştu. Şimdi önce ilk protein oluştu varsayımı var ortada. Sonra DNA keşfedilince diyorlar ki protein için DNA şart. Sonra da deniyor ki o zaman ilk DNA oluştu deniyor. Halbuki DNA'nın oluşması için enzim gereklidir. Enzim ne demek? Protein demek. Baktığınızda olmadı yani. Yani protein için DNA gerekiyor. DNA için protein gerekiyor. Yani şimdi burada ilk önce birisinin oluşması mümkün değil. Çünkü bunlar birbirine bağımlı kavramlar. Bizler buna illeti tamme diyoruz. Hatırlar mısınız? Bir şeyin oluşabilmesi için bütün parametrelerin aynı anda gerçekleşmesi lazım. Şimdi onlar ilk hücre organellerinin milyonlarca yıl içinde yavaş ve kademeli şekilde oluştuğunu söylüyorlar. Biz de hücrenin bütün parçalarının birbirine bağımlı olduğunu görüyoruz. Şimdi bir insan hücresinden ribozom çıkardığınızda ne oluyor? Yani baktığınızda hücrenin bütün parçaları birbirine bağımlı oluyor. Yani parçanın birini çıkardığında ya ben de bunu bilmem kaç milyon yıl sonra buraya ekleyeyim dediğinde sistem çalışmıyor. Tekrar izah edeyim. Protein sentezi için DNA yazılımına ihtiyaç var dedik. DNA'nın oluşması için de enzimlere yani yine proteinlere ihtiyaç var dedik değil mi? Şimdi DNA'daki her 3 harf bir amino asite karşılık geliyor. Ve protein dediğimizde bu amino asitlerden oluşuyor. Yani DNA için protein olmazsa olmaz, protein için DNA olmazsa olmaz. Şimdi bu da biraz belli bir süre sonra ortaya çıktıktan sonra yeni söylem şu oluyor. O zaman ne protein ne DNA ilk oluşan mRNA deniyor. Yani mesajcı RNA deniyor. Halbuki mRNA dediğimiz bir nükleotit zinciri olduğundan dolayı mRNA'nın oluşması için de yine protein gerekmekte. Yani bir protein sentezinde 20 farklı enzim rol oynuyor. Enzim demeyi söylemiştik, protein demek demiştik. Şimdi protein sentezi için 20 farklı enzim yani protein gerekiyorsa, yani protein sentezi için proteine ihtiyaç varsa o zaman ilk protein nasıl oluştu? Şey gibi oldu değil mi? Hani öyle bulmacadan çıkar ya onun gibi oldu değil mi? Yani baktığınızda DNA için proteine ihtiyaç var, protein sentezi için DNA'ya ihtiyaç var, protein için yine proteine ihtiyaç var, mRNA için gene proteine ihtiyaç var. Yani bunları birbirinden koparmak mümkün değil. Şimdi bunlar sırayla milyonlarca yıllık süre içerisinde oluşmuştur diyorlar. Halbuki laboratuvar ortamında çalışan burada da arkadaşlarımız var. Yani bir protein aslında bu kadar sabırlı bir şey de değil. Zira birkaç saat içerisinde bozulabilen bir şey değil mi? Hatta o yüzden bir proteini sizler laboratuvar ortamında çalışırken uygun koşullarda saklıyorsunuz. Çünkü oda sıcaklığına vardığı anda 1 saat 2 saat içinde bozulabilen bir şey söz konusu. Yani aslına bakarsanız proteinin milyonlarca yıl içerisinde korunması ve muhafazası da o da yine akılda soru işareti bırakan bir şey. Bu kademeli gelişime birazdan insanı da katacağız ama önden biraz bahsedelim. İnsanın da o canlı türlerinin ortak adasından kademeli geliştiğini düşünün. Mesela karaciğer ileride gelecek. Düşünebiliyor musunuz böyle bir canlı? Veyahut ya şimdi böyle yaşa böbreği sonra vereceğiz. Akciğer lazım olduğunda birkaç milyon yıl sene sonra sana ulaşacak diye. Yani siz kalbi gelişmemiş bir insanız. Siz kalp damar cerrahsınız değil mi? Kalbi gelişmemiş bir insanın 1 saat yaşayabildiğine siz tanık oldunuz mu? Mümkün değil mi? Yani makinelerle yardım ve takviye almadığınız müddetçe. Yani siz kalpsiz 1 saat yaşam düşünemezseniz sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi. Allah aşkına bunlardan hangisi ya bu da işte daha sonralarda oluşabilir demek mümkündür. İşte biz buna ne diyoruz? İlleti taamme. Yani o canlının var olması için bu sistemin bir anda halk edilmesi mecburdur. Ortaya konması mecburdur. Evet. Üreme sistemi de bu konuya dahil oluyor. Çünkü hayatın devam edebilmesi için üreme de gerekiyor. Yani bir canlı bir yere kadar yaşadı öldü. Bitti o zaman yani az önce bahsettiğimiz gibi 100 milyar yıl geçti ama. Şimdi üremedikten sonra, çoğalmadıktan sonra orada bitti gitti o zaman yani. Bütün her şey sona erdi. O üreme sistemi de Kur'an-ı Kerim'de sürekli size hep çift yarattıktan kasıt da o zaten. O üremenin, çoğalmanın o sistemin olması gerekiyor. O sistem olmayınca da az önce bahsettiğimiz gibi bir kalp gibi mümkün değil. Önemli. Evet, aynen öyle. Kalp aynen öyle. önemli yani. Aynen öyle. Allah razı olsun. Körelmiş organ diyelim. Darwin organların körelmesinden de bahseder. Yani kullanılan bir uzuv gelişir, kullanılan organ gelişir, kullanılmayan organ da zaman içinde dumura uğrar der. Bu da gen aktarımıyla, öyle veraset yoluyla nesilden nesile aktarılır der. Bu şekilde anlatır. Bu yüzden de onlar işlevini anlayamadığı bazı organlara körelmiş organ demişler ve 86 tane körelmiş organ dedikleri liste çıkarmışlar. Tekrar söyleyeyim. Görevi anlaşılamamış bir organ, demek ki bunun işi yoktur denilerek körelmiş organlar listesine eklenmiştir. Bu da evrime en büyük delillerden bir tane olarak sunulmuştur. Bunlardan birkaçını birlikte inceleyelim. Körelmiş organ listesine baktığımızda tiroid bezini görüyoruz. Tiroid bezi şu insanın boynunun önünde bulunan 20 gram ağırlığında bir bezdir. Kendisi hormon salgılar ve bu salgıladığı hormon nelere yarar? Kalp atımına yarıyor.
solunuma, bağırsak hareketlerine, oksijen tüketimine, ısı üretimine, metabolizma düzenine veyahut doğurganlığa. Hatta bugün doktora gitseniz, çok terlemeden dolayı gitseniz, hareketsizlikten dolayı gitseniz, uykum geliyor deseniz, kilo alıyorum deseniz, ani zayıflıyorum deseniz ilk sizden soracağı mesele de şu tiroid bezine bir bakalım olacaktır değil mi? Burada 5-6 tane doktor arkadaşımız var. Bu bahsettiğim olaylarda ilk tiroid bezine bakılır. Şimdi bir de o öyle bir şey ki bu tiroid hormonu vücutta gezerken proteinlere bağlı geziyor. Yoksa böyle proteine tutunmasa böbrek hemen onu sindirip atacak. Niye proteinlere bağlı geziyor vücutta? Çünkü ani müdahale etmek zorunda. Tiroid hormonu ani müdahale yapabilmek için böbrek tarafından sindirilmemek adına ve vücutta proteinlere bağlı gezmektedir. Ne kadar enteresan mesele. İşte buna o listede baktığımızda lüzumsuz körelmiş organ demişler. Hiçbir şey yaramıyor demişler. Ne kadar enteresan. Başka bir şeye daha bakalım. Epifiz bezi. Epifiz bezine de körelmiştir çünkü işlevsizdir demişler. Halbuki bizim bildiğimiz melatonin hormonunu değil mi? Bu bez salgılamaktadır. Hatta uyku problemi çekenlere de bu hormonla tedavi uygulanmaktadır. Çünkü kendisi uyku saatini belirleyen hormondur. Ve vücuda giren toksit, zehirli maddeleri zehirsiz hale dönüştürme memuriyetini yine bu bez yapmaktadır. Evet, bir diğeri de kuyruk sokumu kemiği. Bu da işlevsizdir, o yüzden dumura uğramıştır, körelmiştir demişler. Şimdi tam burada aslında bu kuyruk sokumu kemiğini böyle söylemesinde başka bir sebebi hikmet daha vardır. Şempanzelerle ortak atadan geldik ama bizde de kuyruk vardı. Daha sonradan bize lazım olmadığından o kuyruk kullanılmamıştır meselesine bağlamak için kuyruk sokumu kemiğine de körelmiş organ denilmiştir. Yani şöyle deniyor, bizim ilk türlerimizde de kuyruk vardı. Daha sonra kullanılmaya koptu, köreldi. Sonra da nesillere böyle aktarıldı. Yani bu mantıkta baktığından kuyruğu kopmuş olan bir insanla hala kuyruğu olan bir şempanze aynı ortak adadan gelmiştir gibi algılanıyor böyle olunca. Bilim adamları bir laboratuvar deneyinde çift bir farenin kuyruklarını koparıyorlar ve onları üreme ortamına hazırlıyorlar. 50 nesil bu şekilde fare üretiyorlar ve 50 nesil sonra bile kopan kuyruğun aktarımı tabii ki de gerçekleşmiyor. Yani her doğan fare kuyruklu doğuyor. Zaten öyle olsa eğer kolu kopan bir babanın gelecek nesildeki çocuğunun da bu sefer ne olması beklenir? Kolsuz olması beklenir değil mi? Veyahut şimdi İslam alemine baksanız sünnet ola ola bunun sürekli genlerden aktarılması ve artık yeni neslin sünnetli olması gerekir. Ama yeni nesil her çıkan insan kabuklu bir şekilde çıkmaktadır. Yani baktığınızda böyle bir mantık ortada gözükmemektedir. Buradaki problem somatik hücrelerde yapılan değişimin kalıtsal olduğu zannedilmiştir. Halbuki genden gene, nesilden nesile aktarılan eşey hücrelerde yani bizim nutfe, sperm, yumurta dediğimiz hücrelerdeki değişiklik ancak diğer nesillere aktarılmaktadır. Evet. Bir de kuyruk sokumu kemiğinin bir işlevi olmaması meselesi de doğru değildir. Zira kendisi hem kasların tutunma noktasıdır hem de burada fizyoterapist arkadaşlarımız var. Kuyruk sokumundan yara alan bir insanın ciddi ortopedik müdahalelere ihtiyacı olmaktadır. Hatta ciddi yara darbesi şiddeti yüksek olursa belki ayakta duramaz bir hale bile gelebiliyor. Bir tanıdığım bir gün arabaya otururken kuyruk sokumu kemiğini zedeledi. Yani çocuk şöyle aylarca arabaya otururken emniyet kemerinin oraya çarpmış. Böyle demir emniyet kemeri artık hangi marka arabaysa. Yani böyle çok uzun süre topallaya geziyordu yani. Yatakta böyle uzun süre yattığını hatırlıyoruz. Evet. Buradaki amacı tekrar hatırlatayım. Bizde kuyruk vardı, işlevini yitirdi çabası. Bizde kuyruk varsa başka kuyruğu olan bir şeye de biz benziyoruz deme mücadelesi. Yani amaç bu şekildedir. Yani burada ben bunun görevini görmedim, körelmiştir demek aslında gerçekten de bilim araştırmasının önünü kapamak demektir. Nasıl bir din adamının her sözü din değildir, doğru mu? Kendi ideolojisine göre de bir söz söyleyebilir. Biz onun her sözünü dinden almayız. O yüzden bir bilim adamının her sözünü de bilim olarak almamak bence gerekmektedir. Onu araştırmak, delillerle bulgulara bakmak lazım. O da kendi ideolojisine pek tabii insan olduğundan dolayı aktarabilir. Evet, bunları da bu nazardan görüyoruz. Mikro evrim, makro evrim. Mikro evrim türün kendi içindeki çeşitliliği manasında aslında kullanılan bir kelimedir. Yani kedilerin çeşitliliğidir. Burada DNA'da bir değişiklik ve farklılık yaşanmamaktadır. Değişim dediğimiz fenotipte yani dış görünüşte olmaktadır. Yani canlı bulunduğu ortama göre biraz değişiklik oluşturmuştur. Mesela Afrika'da yaşayan siyahi arkadaşlarımız vücuttaki ısıyı daha hızlı atabilmek için kolları ve bacakları daha uzundur. Bu ortama Allah Azze ve Celle'nin onu adapte etme meselesidir. İşte buna biz ne diyoruz? Mikro evrim diyoruz.
Bir de makro evrim denilen bir şey vardır ki evrimciler aslında tam bunu ortaya koymak istiyorlar. Makro evrimde türden türe geçiş manasındadır. Yani böyle biz anlayalım diye diyorum, hani kediden köpeğe geçiş gibi düşünün. Ama makro evrime delil olarak sundukları şey onlar değildir. Solungaçlar akciğere döndü demişlerdir. Veyahut yüzgeçler kola veyahut kanada döndü demişlerdir. Ama biz böyle bir dönüşün ne hiçbir delilini görüyoruz, ne bir saha çalışması görüyoruz, ne bir laboratuvar çalışması görüyoruz, ne de buna benzer bir ara fosil görüyoruz. Yani bunların hiçbirisi ortada mevcut değildir. Şimdi bu benzetmeler maalesef biraz daha komik noktalara gitmiştir. İşte maymunda yüz var, el var, ayak var. İnsanda da yüz var, el var, ayak var. O yüzden onlar ortak bir yerden gelmiştir demektir. Yani bizim yıllardır yaptığımız Allah'ın vahid isminin tecellisi, vahdaniyet delilleri değil mi? Yani baktığında böyle malzemeler aynı ama dizdiğinde muazzam bir farklılık var. Yani bizim delil olarak sunduğumuz şeyi onlar ortak ataya kanaat olarak söylüyorlar. Ama bu aslında ya şu su da aynı renk, tuz ruhu da aynı renk. O zaman bunlar da ortaktır demek gibi garip bir şey oluyor. Yani bu biraz benzetme bilmemek demek oluyor. Şimdi güneşten, elektrikten, çıradan hepsinden ışık çıkıyor. O zaman şimdi bunların ortak olduğunu ve birbirine benzediğini düşünebilir misiniz? Mümkün değil mi? Yani güneşin şuasında radyasyon var. Elektriğin mahiyeti bambaşka bir şey. Çıra dediğinde odunun yanması zaten. Şimdi bunların her birisinden ışık çıkıyor, bunların ortak bir yapısı vardır demek, benzetme meselesini anlamamak demektir aslında. Zürafaların boyunlarının uzunluğunu sürekli ağaç dallarına uzanma isteğiyle açıklamışlar. Ama hangi hayvan var ki ağacın en üstündeki yaprağı veyahut ağacın en üstündeki meyveyi yemek istemesin? Mesela keçileri görmüyor musunuz? Ağacı telef ediyor değil mi? En üstteki yaprağa ulaşmak için telef ediyor ama keçilerin boynunun uzadığını biz görmüyoruz. Şimdi kuş kanadına da sonradan kazanılmış demişler. Burada gerçekten biraz büyük muamma var. Kuş kanadı sonradan kazanılmış. Yani kuş ihtiyaç hissediyor, kanat oluşuyor, büyüyor. Süreç içerisinde kanat çıkıyor. Ama biz az önce dedik ki evrimin açıklamasına göre kullanılmayan bir organ çürüyor gidiyor. O kanat oluşana kadar kullanılmıyor. O zaman o kanat nasıl oluşuyor? Veyahut kuş daha önce kanadı yokken, yaşayabiliyorken neden kanada ihtiyaç duymuş? Niye dememiş? Ben de sürüngen olarak hayatıma şöyle devam edeyim. Yerde geçsem ne olacak diye neden dememiş? Yani nasıl kanat oldu, nasıl ihtiyaç hissedildi? Bunlar yine havada kalan sorular oluyor. İnsanda ve hayvanda aynı hastalıklar var. İnsan ve hayvandaki ortak hastalıkları da yine benzeme noktasında bir emare, bir delil olarak saymışlar. Mesela kolera insanda var ama başkasında olması ya da olmaması ortak ataya nasıl delil oluyor? Biraz buralar enteresan meseleler. Mesela Roş hastalığı insanda var, farede var, bir de maymunda var. Şimdi o zaman ben fareyle de mi ortak benzerlik gösteriyorum? Buralar enteresan. Ya da bir ishal meselesini tavuk da yaşıyor. İnsan da ishal olabiliyor. İnsan da tavuk da ishal olabiliyor diye bunları ortak bir ataya göndermek. Yani neden? Yani hani mantığı ne yani? Buradaki şöyle bir benzerliğin aynı ataya gitme mantığı ben bilmiyorum, anlayamadım yani. Fosil diyelim. Darwin bir hekimin oğlu. Kendisi zengin ve varlıklı bir ailede yaşamış. İngiltere tarafından tahsis edilen bir gemiyle Patagonya adasına gidiyor. Orada bazı hayvan fosilleri bulup getiriyor. İşte o bulduğu fosilleri de insanlar da buradan gelmiştir diye kendisi biraz delil sayıyor. Bu işte ortak fosiller var diye bahsedilen benzetmelerde 5 tırnaklı bir attan bahsediliyor. Tilki kadarmış. Daha sonra koşma ihtiyacı hissetmiş. Ondan sonra o 5 tırnak toynağa dönmüş. Atın koşabilmesi için. İyi de yani bir av köpeği de yıllardır koşuyor veyahut bir çita da koşuyor. Yani neden at gibi bir dönüşüm onlara uğramamış diye insan değil mi? Böyle havada kalıyor ve hiçbir cevap bulamıyor bunlara yani. Enteresan meseleler. Bu şekilde benzerlikleri arttırarak gene aynı noktaya varılmak isteniyor. Maymunla, şempanzeyle insanın atası ortak denilmek isteniyor. Ama paleontologların ortaya bunu sağlayacak, delillerle sağlayacak bir ara geçiş formları, fosilleri koyması gerekiyor. Ortada ne fosil var, ne delil var, ne bir saha çalışması var, ne de laboratuvar ortamında buna bir kanıt var. Yani baktığınızda hipotezden ortaya geçemeyen, değil mi? Teori bile olamayan bir şeyi yasa olarak bazı mecralarda sunulması. Bir de bazı arkadaşların bunun neyinden kuvvet bulup deizme gidiliyor onu da bilmiyorum da bundan deizme kuvvet bulması biraz üzücü bir mesele oluyor. Evet. Doğal seleksiyon. Demişler ki zaman içerisinde doğa şartlarına mukavemet gösterebilen kalır. Mukavemet gösteremeyen, karşılık veremeyen de ölür, gider demişler. Kalanlar da günümüze göre tekamül göstermişler, gelişmişler ve işte şimdiki haller olmuş demişler. Ama bu doğal seleksiyon neye göre? Bunu da mantık anlamakta zorlanıyor. Çünkü biz doğada zayıfın yanında kuvvetliyi, avın yanında avcıyı sürekli yan yana görüyoruz. Mesela siz kartalla güvercini aynı tabiatta yaşar görmüyor musunuz? Siz koyunla kurdu aynı tabiatta yaşar görmüyor musunuz? Çoğu zaman aç kurt görüyorsunuz. Darbu mesel bile olmuş ama aç koyun görmüyorsunuz. Şimdi bir balina
bir avcı diyelim 1 ton hamsi yiyor. Bir öğünde 1 ton hamsi yiyor. Allah aşkına balinanın mı sayısı daha fazla, hamsinin mi sayısı daha fazla? Güvercinin mi sayısı daha fazla, onu avlayan kartalın mı sayısı daha fazla? Kurdun mu sayısı daha fazla, onun avladığı koyunun mu sayısı daha fazla? Yani tabiata baktığınızda bunların her birisinin av ile avcının birlikte yaşadığını görüyoruz. O zaman zaman içerisinde olan, o milyonlarca yıl içerisinde olan doğal seleksiyon şimdi neden olmamış? Şimdi neden güçlüler ayakta kalmamış? Ama baktığınızda güçsüzlerin sayılarının daha fazla olduğunu bile görebiliyoruz. Enteresan, havada kalan bir mesele olmuş. Şempanze diyelim. Evrimde değişimlerin zaman içinde mutasyonlarla gerçekleştiği söylenmektedir. Mutasyon demek DNA'daki harf değişimleri demektir. Yani adenin timin olmuştur. Bu demektir mutasyon demek. Ama yine baktığımızda bir bakteri mesela ele alınsa, laboratuvar ortamında incelense sıcaklığa direnç gösterebiliyor. Veyahut bir antibiyotiğe direnç gösterebiliyor. Bir bakterinin başka bir bakteriye dönüştüğü görülmemiştir. Ama neden görülmedi sorusunu sorduğunda milyonlarca yıl geçti. Öyle görülmedi. O yüzden deniliyor. Ve insan da diyor ki o kadar yıl içinde zaten değil mi? Ne koysan olur yani. Taş koysan deve olur yani o kadar yıl içinde diye insan da tamam mantıklı gelmiş gibi gözüküyor. Laboratuvar ortamında acaba bir mutasyon yani DNA değişimi bir bakterinin bir bakteriye değişmesi gözlemlenmiş midir? Hayır, zıttı gözlemlenmiştir ama. E. coli denen bir bakteri üzerinde 100 yıllık çalışma yapıyorlar. Bu bakteri acaba başka bir bakteriye dönüşür mü mücadelesine girişiyorlar. Ama ne laboratuvar ortamında tekrar edeyim ne de bir saha gözleminde bir bakterinin yani bir türün başka bir bakteriye yani başka bir türe dönüştüğü gözlemlenemiyor. Tekrar söyleyeyim, teoriye çıkamayan bir hipotez yasa gibi kabul ediliyor. Halbuki biz evrime inanç dememiz gerekiyor. İnsanlar böyle olduğunu düşünüp inanmışlar ama ortada baktığınızda hiçbir akla, mantığa, sahada gözlemlenebilecek veyahut laboratuvarda deneylenebilecek bir veri gözükmüyor. Evrim bir inançtır yani. Şimdi bu iş devam etmiş, bu kıllılık meselesine gitmiş maymunla insan arasındaki benzetmelerde. İşte maymunda kıl vardı, insanda tekamül etme sürecinde yani ilk halleri çok kıllıydı. Tekamül ede ede artık o kılları döktü denilmiş. Tabii insanın aklına bir soru geliyor. O zaman bir bayanda, bir kadında neden sakal ve bıyık yok? Bu soruya geliyor. Buna da kendilerince hikmetli bir cevap veriyorlar. Kadının cazibesi gerekliydi diyorlar. Şimdi hikmet olarak gerekli olduğunu insan biliyor zaten. Ama o evrim sürecinde bir mühendis katmadan ya onlar da sakalı dökmüş lazımmış demek gerçekten de biraz şey oluyor değil mi? Çok havada kalan bir mesele oluyor. Şimdi şempanze ile insanı bu kadar yakınlaştırmalarına bir sebep de şöyle buluyorlar. DNA'larında %96 benzerlik yani %4 farklılık var diyorlar. Ama DNA dedikleri ne biliyor musunuz? 3 milyar harf. Başka bir şeyde 3,5 milyara kadar gidiyor diyor yani. %4 farklılık ne demek biliyor musunuz? 140 milyon farklı harf demek. Yani şimdi %4 deyince şey geliyor değil mi insana? %4 zaman içinde zaten milyonlar yıl diyorlar. Arada kapanır gibi gözüküyor ama %4 demek 140 milyon harf demek. Yani 140 milyon harften oluşan kitaplar düşünün. Bu kitapların hiçbirbirine benzediğini iddia edebiliyor musunuz yani? Mümkün değil. 29 harften oluşan kitaplar bile ne kadar farklı şeyler anlatırken 140 milyon farklı harften oluşan bir DNA'nın neler anlatabileceği, neler oluşturabileceği akla mantığa yerleşmiyor değil mi? Yani buna harf değil dünyanın yaşı bile uygun değil. Yani 140 milyon farklı harfin bir evrimleşme sürecinde insan kodlarını bulması dünyanın yaşına bile uygun değil. Yani bunun tesadüf sürecinde olup bir mühendisi inkar etmek gerçekten bir çocuğun bile aklına sığacak mesele değil. Mümkün değil yani. O yüzden gelin bu işler hep tesadüfle milyonlarca yıl içinde olmuş diyorlar. Gelin birlikte bir de tesadüf ne demek? Tesadüfü inceleyelim olur mu? Evet buyurun tesadüf diyelim. Geçen bizim Onur dedi beni bir eve bırakır mısın dedi. Evlerimiz de çok yakın halbuki. Olur bırakırım dedim. Ondan sonra sürekli bana şey derdi. Şu ara yoldan çıkarsan senin evine yakın gidersin derdi. Yani ev dediği de 5 dakika. Benim de yer yön hafızam hiç iyi değil. Gittim Onur'u bıraktım. Dediği yolu hatırlamaya çalıştım. Yanlış yolu hatırlamışım. Böyle bütün Mersin'i gezdim. Gitmediğim ara sokaklara gittim. Her yere gittim. Şimdi benim gibi bir adamın Mersin'den İstanbul'a gideceğini düşün. Mersin'deki hayalhanemden İstanbul'daki hayalhaneme gideceğim. Şimdi buradan başladım. Önüme 5 farklı yol çıktı. Şimdi ben eve giderken karıştırıyorum. Gerçekten de şey açtım, navigasyon açtım, evi buldum yani. Buradan 5 farklı yol çıktı. Doğrusunu seçeceğim. Birazdan 10 farklı yol çıkacak. Doğru seçeceğim. Adana'ya geleceğim 20 farklı yol çıkacak. Doğru seçeceğim. Konya'ya gideceğim, başka yere gideceğim. Farklı yol seçe İstanbul'daki medreseye gideceğim. Sonra bana diyecekler ki hoş geldin nasıl oldu? Vallahi ne bileyim tesadüf eseri o yol. Ben de seçip buldum. Şimdi inanır mısınız buna? Yani bir seyahatte bile yolları tesadüfen seçerek bulmak mümkün değilken vücudunda 100 trilyon hücre var. Kaç tane alternatif yol var? Sayabilir miyiz? Mümkün değil. Bu hücre her seferinde doğru yolu bulacak, gelip benim tırnağımı oluşturacak. Her seferinde doğru yolu bulacak, gelip
saçımı oluşturacak. Öyle bak, kuru fasulye pilav yiyorsun, göze oluşuyor. Nasıl oluşuyor? O yediğin her seferinde doğru yolu bulacak da orayı oluşturacak. Yani mümkün geliyor mu Allah aşkına? Her seferinde doğru yolu bulacak da duyan bir kulak oluşturacak. Allah Allah. Her seferinde doğru yolu bulacak da kılı buradan çıkaracak, gözümün içinden çıkarmayacak. Öyle bir et yapacak ki buraya bir şey sürdüğünde lezzet almayacaksın, buraya sürdüğünde lezzet alacaksın. Öyle bir şey yapacak ki bu kokuyu buraya sürdüğünde koklayamayacaksın, buraya geldiğinde koklayacaksın. Yani bunları yapacak, her seferinde doğru yolu seçecek, ortaya böyle şuurlu bir hal koyacak. Yani ben eve giderken kaybolan bir adam olarak hakikaten de 100 trilyon tane hücrenin ve her hücrede takribi 100 trilyon tane de atom var. Her seferinde doğru yolu seçip Osman gibi bir canlıyı oluşturması Allah aşkına tesadüfün eseri olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Yani böyle bir ihtimal tesadüfe verilmesi gerçekten çok akıldan uzak mesele. Şimdi 6 kez zar atsam. Birinci zarı attım 1 gelecek, ikincide 2 gelecek, üçüncüde 3 gelecek, altıncıda 6 gelecek. Şimdi her seferinde bu söylediklerimin gelebilme ihtimali nedir biliyor musunuz? 46.556'da 1'dir. 46.556'da bir ihtimal. Allah Allah. Şimdi neden 6 örneğini verdik onu da açıklayalım. 6 tane olan bir kemiğim var benim. Kulak kemiklerimin sayısı 6. Bu kulak kemikleri birinciye atacaksın, doğru yeri bulacak. İkinciye atacaksın, doğru yeri bulacak. Altıncıya atacaksın, doğru yeri bulacak ve bir kulak kemiğinin bu şablonunu oluşturacak sana. Bu ihtimal nedir biliyor musunuz? 46.556'da bir ihtimaldir. Şu an yeryüzünde yaşayan 7 milyar insan var. Bir de bu ihtimali 7 milyarla çarpın buyurun. Çıkıyor mu rakam? Mümkün değil yani. Şimdi böyle muazzam, hikmetli bir neticenin, fayda gözetilerek yapılan hikmet, şefkat, şuur, irade isteyen bir işin Allah aşkına zar bile tutmazken tesadüfen oluşma saçmalığına insan hiç akıl, mantık erdirebiliyor mu? Mümkün mü böyle bir şey? İşte Allah'ı inkar edenin neleri kabul etmek zorunda olduğunu şu dersimizde aslında işlemiş oluyoruz. Buyurun birlikte bakalım ona. Bir zarın 4 gelme ihtimali kaçtır? 1/6'dır. Şimdi ben 2 zarı aynı anda atsam 4 gelme ihtimali nedir? 1/36'dır. 36'da 1'dir. Şimdi ben 2 tane zarı bu sefer birinciyi atacağım, sonra alacağım, ikinciyi de atacağım. İkisinde de 4 gelecek. Bu nedir biliyor musunuz? 1296'da bir ihtimaldir. Şimdi ben bu 2 zarı bu sefer 4 kez peş peşe atayım. Birinciyi attım ne gelecek? 4. Aldım. İkinciyi attım ne gelecek? 4. Aldım. Üçüncüyü attım ne gelecek? 4. Aldım. Dördüncüyü attım ne gelecek? 4. Bakın bunun ihtimali nedir biliyor musunuz? 1.679.616'da bir ihtimaldir. Neden anlattık bunu? Buyurun bakalım. İnsanın vücudunda 206 tane kemik var. Şimdi bu kemiği biz torbaya koysak. Şimdi az önce yaptığımız ihtimali görüyorsunuz. 2 zarla ihtimal yaptık. Şimdi 206 tane kemikle ihtimal yapacağız. Ben o kemiğin birincisini çekiyorum, atıyorum. İskelet öreceğim. İskelette nereyi bulsun? Doğru yeri bulacak. İkinciyi alacağım, atacağım. Üçüncüyü alacağım, atacağım. Mesela 17. de bozuldu. Kemikleri toplayıp baştan atmam gerekiyor bulabilmek için. Attım. 200. de bozuldu. Hepsini torbaya koyacağım, tekrar atacağım. Ne oluyor biliyor musunuz iş? Trilyonlarla yazılamayan, ifade edilemeyen bir ihtimal var ortada. Bir de biz kemikleri ne saydık? Yaratılmış, var olan kemikler saydık. Kim yarattı bu kemikleri? Yani şimdi kemiğin iskelet sistemini örme ihtimalini konuştuk ya, kemikleri de ne sandık? Velev ki dedik hadi kemikler de yaratılmış olsun yani. Şimdi benim az önce söylediğim ihtimale diğer insanları da ekler misiniz? Peki diğer hayvanları da ekler misiniz o kemik işine? Şimdi bunları her biri çuvardan çıkarıp atacaksın ve tesadüfen hep doğru yeri bulacak, öyle mi? 6 kulak kemiğinde yani insanın burada aklını yitirmesi lazım. Mümkün mü böyle bir şey? Hiç akıl, mantık yani bir miktar böyle bir tesadüfe iş verebiliyor mu? Tesadüfe iş vermek demek bu demek. Yani şu gördüğünüz şey tesadüfen milyonlarca yıl içinde oluştu. O ne güzel cümleymiş, milyonlarca yıl içinde oluştu. Yani bu gerçekten akıl, mantığın alması mümkün olmayan bir mesele. Evet, devam edelim. Şimdi Ayasofya'nın nasıl oluştuğunu inceleyelim birlikte. Ayasofya tesadüfen oluşmuş gibi bakalım. Kuzeyden bir rüzgar esecek, 10,7 ton su taşıyacak. Güneydoğudan bir rüzgar esecek, 4,3 ton demir taşıyacak. Batıdan bir rüzgar esecek, 11,5 ton kireç taşıyacak. Doğudan bir rüzgar esecek, 2,37 ton tuğla taşıyacak. Ne yapıyoruz şu an? Ayasofya yapıyoruz. Malzemeler hazır mı? Sağ olsun rüzgarlar malzemeleri getirdi. Daha sonra bir rüzgar esecek, sağ olsun tuğlaları dizecek. Bir rüzgar esecek, çimentoyu yerleştirecek. Bir rüzgar tarladaki dikenleri toplayacak çünkü etrafı da çok düzgün. Başka bir rüzgar koyunlar üzerinden yünleri alacak, Ayasofya'nın içine halı örecek. Yani öyle rüzgarlarımız var yani. Ardından başka bir rüzgar baltaları eline alacak, odunları kıracak, işleyecek, edecek, Ayasofya'nın içinde gerekli olan ahşapları örecek. Başka bir rüzgar çivileri, başkası çekici, şunu bunu. Devam edeyim mi anlatmaya? Yani şimdi Allah aşkına yani. Yani buna gülmekten başka verilebilecek gerçekten bir karşılık var mı? Bir Ayasofya'nın kendi kendine oluşmasını anlatsan anca gülüyor.
Bir hücre dediğin Ayasofya'dan daha mı az şaşırtıcı bir şey? Bakın şimdi bir cami 1200 metrekare. Hücre dediğimiz 5-10 mikron. Caminin yapımında 5-10 çeşit malzeme var. Hücrede 30.000 çeşit birleşen var. Bir hücrenin yapımında. Az önce demir, beton, çimento anlattım ya. Hücreyi başlayalım mı anlatmaya? 30.000 çeşit birleşen var bir hücrede. Şimdi camiye gülerken kendimizi birden hücrenin içinde bulduk. Allah aşkına daha çok gülünecek bir mesele değil mi? Çok enteresan bir mesele ama. Şimdi arabayı yapan mühendisi inkar eden yok. Ama mühendisi yapan Allah'ı inkar etmeye bir lüzum duyuyoruz. Şu camiyi inşa eden mimarı inkar eden yok. Ama mimarı inşa eden Allah'ı inkar etmeye bir yol buluyoruz. Yani gerçekten burada olay evrim değil, tesadüf değil, şu değil, bu değil. Başka bir mesele var. Devam etmek istiyorum. Tesadüfe devam ediyorum aynı şekilde. Şimdi biz konumuz maymun oldu ya bugün. Bir maymunu daktilonun karşısına oturtalım. Şimdi bu maymunla desek ki bana A harfini bul desek. Kaç ihtimalde bir bulur? 29'da bir ihtimal bulur. Desek ki peki bana at yaz desek. A ve T. Yani 1 bölü 29 çarpı 1 bölü 29. Bu da ne ediyor biliyor musunuz? 841 ihtimalden bir ihtimal ediyor. Peki bu maymuna desek ki bana tesadüf yaz desek. Kaç harf tesadüf? 7 harf. Bak her seferinde o doğru harfi bulması ne biliyor musunuz? 17 milyar 249 milyon 876 bin 309'da bir ihtimal. 7 harften bahsettim. Benim DNA'mda 3 milyar harf var ha. 29 harfin 7'sinden bahsettim. Benim DNA'mda 3,5 milyar harf var. Allah Allah. Şimdi bu kadar harfin, nükleotitin tesadüfen oluşmasını aklınız nasıl yorduyor acaba? Mümkün geliyor mu hiç? Bir maymundan 7 harfli bir kelime yazmasını beklemek ne kadar komik. Bir de 3,5 milyar harf nükleotiti olan DNA'nın kodlarının tesadüfen yazılıp saçının bu halde, kulağının bu halde, tırnağının o doğru halde. Ya ben keserken karıştırıyoruz tırnağı. Bazen derinden kesiyoruz. Oluşurken niye hiç bu tesadüf karıştırmıyor acaba bu işi? Her seferinde nasıl hikmetle iş yapıyor? Şefkatle iş yapıyor, şuurla iş yapıyor, iradeyle iş yapıyor. Akıl, mantık bunu almıyor. Bir de bir proteinin tesadüfen oluşabilme ihtimalini konuşalım. Bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimali 10 üzeri 161'de 1. 10 üzeri 161 ne demek biliyor musunuz? Onun yanına 161 tane sıfır ekleyin demek. Şimdi matematikte 10 üzeri 60 ihtimal varsa o konuya bakılmaz deniyor. Çünkü dünyanın bu kadar bir ömrü yok yani. Dünyanın ömrü yetmiyor buna. Bir proteinin az önce konuştuğumuz tesadüflerle oluşma ihtimali 10 üzeri 161'de bir ihtimal. İnanılır gibi değil. Bir canlı için en az 238 tane protein lazım şimdi. Onu nereye koyacağız? Akıl alır gibi değil. Şimdi bu kainatın yaratılışına baktığında hakikaten tesadüf kaldırması mümkün değil. Güneşten 150 milyon kilometre uzaktayız. Ama aramızda 23,5 derecelik bir açı söz konusu. Şimdi bak. Ve bu meyil hiç bozulmuyor. Gazlara baktığınızda %21 ölçeğinde sürekli oksijen görebiliyorsunuz. Şimdi insan biraz gerçekten mantıkla düşündüğünde bunların asla ve asla tesadüf kabul edilebilecek şeyler olmadığını çok rahat anlayabiliyor. Evet. Ayeti delil sunmak. Şimdi meselenin üzücü yanına geçiyoruz. Bazıları da maalesef ayetleri evet evrime delildir diye anlatmaya çalışıyorlar. Kullandıkları ayet de İnsan suresinin ilk ayetleri. Şöyle geçiyor. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. Min nutfetin emşaç. Katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık diyor. Şimdi diyorlar ki insan neyden? Nutfeden. Hazreti Adem nedir? İnsandır. O zaman Hazreti Adem'in de babası vardır. Çünkü nutfeden olmuştur diyorlar. Nasıl mantık? Daha geçen bir tane aklı evvel geldi. Böyle güya bilimsel çalışmalar bir şeyler yapıyormuş falan. Böyle anlatıyor, soruyor, entel bir şeyler anlatıyor, ediyor falan. Bağladığı konu burası oluyor yani. Bir de şu kitabı okuyorum diyor, bunu okuyorum diyor, onu okuyorum diyor, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diyor. Başka bir mesele yani. Bağladığı mesele Hazreti Adem'de, o da bir babadan gelmiştir diyor değil mi? Bağladığı mesele bu oluyor maalesef. Akıl alır gibi değil. Burada Arapçaya hakim olmamak ve ayeti bağlamında okumayı bilmemek, siyak sibak ilişkisiyle okumayı bilmemek meseleyi buraya götürüyor. Ondan sonra Hazreti Adem'de bir babadanmışçasına bir delil sunuyor. Burada amaç hep orta kataya götürmek. Onu anlıyorsunuz değil mi? Şimdi Rahman suresinden başka bir ayet bakalım. Rahman 14'ten. O insanı ateşte pişirilmiş toprak, kaplar gibi kurutulmuş çamurdan, salsaldan yarattı diyor. Bu ayette de insanı neyden yarattı diyor? Salsaldan yarattı diyor. Şimdi ben insan mıyım? Evet. Salsaldan mı yaratıldım? Hayır. Nutfeden yaratıldım.
Şimdi burada da salsaldan yaratıldı diyor. Demek bu ayette bahsettiği insan Hazreti Adem. Az önce nutfeden yaratıldı diye bahsettiği insan da biziz. Yani bir ayeti ne kadar rahat değil mi? Ne kadar basit. Daha buna delil nice ayetler var. Yani bir ayeti onun mütehassısına bırakmazsan, eczaneye girip istediğin ilacı almıyorsun değil mi? Mütehassısına soruyorsun. Doktora girip böyle kafana göre konuşmuyorsun değil mi? O mütehassıs olduğundan neyin var diye ona soruyorsun. Ama bir ayeti okurken hiç işin erbabına, mütehassısına danışmadan şöyle 2 tane kelimeyi seçeyim. Aa bak Hazreti Adem de insan, o zaman o da nutfeden dersen mesele olmuyor. O da insan, bu da insan, ama o ayetteki insan Hazreti Adem'den sonra anlatılan insanken bu ayetteki insan Hazreti Adem olarak anlatılmaktadır. Hazreti Havva'nın da biz Hazreti Adem'in eye kemiğinden yaratıldığını biliyoruz. Hazreti İsa'nın da babasız bir şekilde yaratıldığını, anneden o şekilde doğduğunu biliyoruz. Bak şimdi Allah'ın şu kainattaki icraatlarına baksanıza. Şu an karşınızda konuşan bir et ve kemik yığını yaratıyor. Bak şu an an ve an yaratıyor. Ve sizin duygularınıza hitap edebiliyor. Yani şu şaşkınlığı kavramış bir insan bunlara şaşırır mı Allah aşkına? Namütenahi bir güç var karşında. Allah'ın iradesine, yarattıklarına bir bakar mısınız? Kainatta havada gezen bir dünyanın içinde yaşayan bizler. Bizi koruyan da atmosfer denen bir tabaka ve ilahir nice sayısız meseleler. Şimdi bunları yaratan çamurdan, salsaldan insan yaratmış, sonra nutfeden yaratmış, birisini babasız yaratmış veyahut şu şekilde yaratmış. Bunlar şaşıracak mesele mi? Hiç de değil. Bunlar ancak yaratıcının bir marifetini daha anlayıp hayret edilecek mesele. İşte bize bu meselelerin bu şekilde sunulmasının bir sebebi de ne biliyor musunuz? Hayretimizi yok etmek. Çünkü ben bunlara hayret edersem koşup namaza gitme isteğim doğacak. Çünkü hayret ediyorum, kainatı böyle elinde tesbih taneleri gibi bir çeviren zat var. Beni muhatap almış, yaratmış. Bir de bana muhatap kainat yaratmış. İnsan bu hayretini nerede sunacak? Secdede sunacak. Ama bunlar aman sıradan tesadüfün işi deyip hayretimi yitirirsem manamı, ibadetimi, hatta imanımı bile yitireceğim. Yani işin esprisi buralara bakan meseleler. Şimdi burada en üzücü şey ayetle ayeti bilen bazılarının evrime delil arama çabası. Bu benim için biraz üzücü oluyor. Yani hani bir fıkra var bilir misiniz? Bir tane adama arkadaşı demiş ki ormanda gittin karşına ayı çıktı ne yaparsın? Demiş kaçarım. Ama ayı önüne de geldi ne yaparsın? Demiş taş atarım. Ayı yaralanmadı tekrar demiş üstüne atladı ne yaparsın? Demiş ağaca tırmanırım. Ayı demiş ağaca da tırmandı. Birader demiş sen ayıdan yana mısın? Benden yana mısın demiş yani. Şimdi bir de ayetle delil sunma meselesi oho. Bir de Hazreti Adem babadan geldi meselesi oho. Bir de bunlar bu camiadan olunca oho. Gerçekten ahir zamanın dibindeyiz. İnsan buna gerçekten çok üzülüyor. Çok üzülüyor. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.